AirPods Max 2 duyuruldu arkadaşlar. Yaklaşık 6 yıl sonra Apple en premium kulaklığını artık bir nevi mecbur da kaldığı için güncelleme zahmetine girerekten bizlerle yeni özelliklerini paylaştı arkadaşlar. Bu videoda AirPods Max 2 ile ilgili yenilikleri sizlerle paylaşacağım. Hemen vakit kaybetmeden duyuruya geçelim arkadaşlar. Duyuruyla ilgili detaylara geçmeden önce bu videoya like atmanızı, kanala abone olmanızı ve bu videoyu beğeneceğini düşündüğünüz bir arkadaşla paylaşmayı lütfen unutmayın. Sizlere daha iyi içerikler sunabilmek ve kanalın gelişmesini sağlamak adına sizlerden bunları rica ediyorum. Hemen duyuruya geçiyoruz. AirPods Max, Apple'ın premium seviyede ya da en üst seviyede sunduğu kulaklık modeliydi. Premium derken burada aslında yapı kalitesi, yani gövdesi, sağlamlığı ve sunduğu genel itibariyle deneyimin tamamına premium seviyede diyebiliriz. AirPods Max 2 ve AirPods, düz AirPods'lar bu geçen süre zarfında aslında 2 defa bile güncellendi diyebiliriz. AirPods Pro 2 çıktı, AirPods Pro 3 çıktı. Düz AirPods'ların ANC'li versiyonları çıktı. Ama bu geçen 6 yıl içerisinde AirPods Max'ler asla Apple'dan beklenen ilgiyi görmedi gibi geldi bize. Hatta AirPods Pro 2'ler H2 çip ile beraber piyasaya sürülüyorken AirPods Max'ler H1 çip ile kalmak zorunda kaldı ve bunda bazı dezavantajları oldu ki onlara da geçeceğiz birazdan. Çünkü AirPods Max 2'de artık en sonunda bu taraflarda güncelleme meydana geldi. Apple'ın bu kulaklığı neden 6 yıldır güncellemediğini saatlerce konuşuruz arkadaşlar ama günün sonunda artık güncelleme duyuruldu ve bu ayın sonu itibariyle ön siparişe de açılacak ve sonrasında teslimatlar da başlıyor. O detaylara da değineceğiz arkadaşlar. Apple'ın kulaklıklarını akıllı hale getiren ve kulaklıkların beynini oluşturan bir çip var arkadaşlar ve bu çip H çipi diye geçiyor. AirPods Max 2'de en sonunda artık AirPods Pro'daki H2 çipi bu cihazda da entegre edilmiş duruma geldi. Yani artık en güncel çipi kullanıyor. Bu da dolayısıyla öncelikle bu cihazı Find My uygulaması üzerinden hızlıca bulmanızı sağlıyor. Aynı AirPods Pro 2 gibi, yani konumunu sürekli güncel bir şekilde görebiliyorsunuz. En son açtığınızda nerede olduğunuzu göstermenin de ötesine geçiyor. Çünkü H1 çipinde canlı olarak cihaz size nerede olduğunu GPS üzerine gösteremiyordu ama H2'de artık canlı olarak gösterebilecek. Kulaklığın dizayn açısından bakarsak çok bir şey değişmedi arkadaşlar. Hatta neredeyse renk opsiyonları dışında hiçbir şey değişmedi. Ağırlık aynı kalite kullanılmış, aynı malzemeden üretilmiş. Yani kulakların şekillerine kadar her şeyi tıpatıp aynı arkadaşlar. Muhtemelen AirPods Max için kullanılan yedek kulaklık süngerleri de bu cihazda uyumlu olacaktır. Çünkü pedler de aynı şekilde ki birazdan ona da değineceğiz kısaca. Pil süresi de aynı. Yani neredeyse hiç değişmemiş diyebiliriz. 20 saat süre sunuluyor. AirPods Max'te de böyleydi. Bu 20 saat içerisinde bütün cihazın özellikleri açık halde verilen süre. Bu da AirPods Max'la aynı. En önemli yeniliklerden bir tanesi gürültü engellemenin 1,5 kata kadar artırılmış olması. Zaten AirPods Max güzel bir gürültü engelleme performansı sunuyordu. Bu konuda aslında cihazın eline çok az kulaklık su dökebiliyordu. Rakipleri vardı daha iyi ama gayet yeterli ve gayet başarılı bir gürültü engelleme özelliği vardı. Şimdi bunun 1,5 katına çıktığını göreceğiz. Yani aslına bakarsanız AirPods Pro 2'lerle veya 3'lerle daha doğrusu kafa kafaya gelecek ve onlarla aynı seviyede bir gürültü engelleme performansına getirildi diyebiliriz. Hatırlarsanız AirPods Pro 2 ve 3 modellerinde gürültü engelleme ve şeffaf mod dışında bir de uyarlanabilir diye 3. bir mod vardı arkadaşlar. Bu H2 çipinin getirdiği bir özellikti ve size bulunduğunuz ortama göre gürültü engelleme ile şeffaf mod arasında bir denge sunuyordu. Yani eğer bulunduğunuz ortam çok gürültülü ise gürültü engellemeyi baskın hale getiriyordu. Ama birisi sizle konuşmak istediği zaman veya siz birisiyle konuşmaya başladığınız zaman gürültü engellemeyi kısıp şeffaf modu aktif hale getiriyordu. Yani siz sürekli şeffaf modla gürültü engelleme arasında manuel geçmek zorunda kalmıyordunuz. İşte bu özellik artık H2 çipinin AirPods Max 2'ye gelmesiyle beraber AirPods'a da gelmiş oldu arkadaşlar. Canlı çeviri özelliği de gene gelen özelliklerden bir tanesi. Fakat bunun için Apple Intelligence destekleyen bir iPhone modeli kullanmanız gerekiyor. Aynı AirPods Pro 2 ve 3'lerde olduğu gibi. Bu özellik neydi arkadaşlar? Birisiyle bir konuşma başlattığınız anda eğer karşı taraf sizin anlamadığınız bir dilde konuşuyorsa canlı olarak size anında karşı tarafın dedikleri sizin istediğiniz dile çevriliyordu. Yani sizin yerel dilinize çevriliyordu. Aynı şekilde siz de karşı tarafa cevap verirken kendi yerel dilinizde cevap veriyordunuz ve bu da karşı tarafa ekran üzerinden, yani iPhone ekranı üzerinden çevrilerek gösteriliyordu. Bu da aynı şekilde AirPods Max'e geldi. Tabii şu an desteklenen diller arasında Türkçe yok. Çok az sayıda dil destekleniyordu diyebiliriz ama ilerleyen zamanlarda Türkçe de gelecektir. Geldiği zaman AirPods Max 2'nizle de, hatta AirPods Pro 2 ve Pro 3'ünüzle de
canlı çeviri özelliğini kullanabileceksiniz. AirPods Max'ten en çok şikayetçi olduğum taraflardan bir tanesi telefon görüşmesi yaparken dışarıdaki ortamın sesini yeterince bastıramamasıydı. Sessiz veya orta seviye sesli bir ortamda telefon görüşmesi yapabiliyorken eğer kafe gibi ya da çok fazla konuşmanın, kalabalığın olduğu, trafiğin olduğu bir ortama çıktığınızda hasbelkader telefon görüşmesi yapmaya çalışırsanız dışarıdaki seslerin çoğunun karşı tarafa iletildiğini karşı taraftan geri bildirim olarak alıyordunuz arkadaşlar. İşte artık bu gürültü bastırma, yani konuşma sırasındaki gürültü bastırma özelliği de AirPods Max 2'ye eklendi. Bu özellik AirPods Pro 2 ve Pro 3'ü tercih etmemin ve özellikle dışarıda daha çok bunları kullanmama sebep olan bir özellikti. AirPods Max 2'yi daha çok müzik dinlemek için kullanıyordum. Çünkü telefon görüşmesi gibi durumlarda açıkçası beni yarı yolda bırakıyordu ve çıkarıp telefonun hoparlörüyle konuşuyordum eğer kalabalık bir ortamdaysam. İşte artık siz AirPods Max 2'ninizle rahatlıkla gürültülü bir ortamda telefon görüşmesi yapabileceksiniz. En azından duyurulan bu. Cihaz elimize geçtiği zaman daha da yakından test ederiz. AirPods Pro 2 ve Pro 3'te gelen kafa hareketlerinizle telefon görüşmesini yanıtlama veya kapatma özelliği AirPods Max 2'ye de geldi. Bunlar yine aynı şekilde H2 çipinin sonuçları diyebiliriz arkadaşlar. Yani artık kafanızı bu şekilde salladığınız zaman görüşmeyi cevaplayabilir. Bu şekilde yaptığınız zaman da gelen görüşmeyi cevapsıza atabilirsiniz. Bu tarz özellikler de AirPods Max 2'ye gelmiş bulunmakta. Söyleyeceğim birçok şeyin aslında AirPods Pro 2 veya Pro 3 ile aslında aynı seviyeye getirilme çalışmaları olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi kamera kontrolü. AirPods Pro 3'te ve Pro 2'de kamera kontrolü yapabiliyordunuz cihaza dokunaraktan. Yani kamera kaydına başlatıp durdurabiliyordunuz. Artık aynı özellik yine AirPods Max 2'nin bu Digital Crown dediğimiz düğmesine getirilerekten bir nevi AirPods 2, Pro 2 ve Pro 3 ile eşlenik hale getirildi diyebiliriz buna da. Teknik olarak da söyleyebileceğimiz en güzel güncellemeden bir tanesi Bluetooth 5.3'ün en sonunda bu cihaza gelmiş olması. Bluetooth 6.0'ın gelmesini isterdi gönül ama Bluetooth 5.0'dan 5.3'e atlamada büyük bir atlama oldu diyebiliriz. Dolayısıyla artık ses kodekleri veya kablosuz deneme tarafında daha iyi bir performans, daha gecikmesi düşük bir performans bekleyebiliriz. Keza Apple aynı zamanda Game Mode denen özelliği AirPods Max 2 ile de entegre edeceğini duyurdu. Yani AirPods Max 2 ile iPhone'unuza bağlı bir şekilde veya iPad'inize bağlı bir şekilde veya MacBook'unuza bağlı şekilde oyun oynuyorsanız Game Mode aktif olduğu zaman AirPods Max 2'lerde özel bir düşük gecikmeli modu aktif hale getirip sesin minimum gecikmeli size aktarılmasını sağlayacak. Bu güzel bir özellik. Özellikle cihazı sadece müzik dinlemek dışında oyun oynamak için de kullanan insanlar için bence çok güzel bir özellik. Her ne kadar Bluetooth 5.3 ile daha stabil bağlantı veya daha düşük gecikme vaat ediliyor olsa da kayıpsız müzik seven insanlar için her zaman kablolu bağlantı daha stabil oluyordu ve bu tarafta Apple henüz kablosuz tarafta kayıpsız kodek desteği hala sunmuyor. En azından şimdilik şu anki duyurulan özellikler arasında böyle bir şey yok. Fakat AirPods Max 1'in USB-C'li bir ara versiyonu çıkmıştı hatırlarsanız ve AirPods Max'i USB-C ile bağladığınız zaman size kayıpsız ses dinleyebileceğinizi vaat ediyordu Apple. Aynı özelliği AirPods Max 2'ye de koydu Apple. Yani AirPods Max 2'de takdir edeceğiniz üzere Type-C kabloyla geliyor ve Type-C kabloyla iPhone'unuza, iPad'inize veya MacBook'unuza bağladığınız zaman kayıpsız müzik dinleyebileceksiniz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Duyurulan özellikler 3 aşağı 5 yukarı bunlar arkadaşlar. Açıkçası 6 yıl içerisinde birçok kullanıcının AirPods Max 2 ile alakalı beklentisi farklı yönlerdeydi. Mesela herkesin beklediği en büyük taraflardan bir tanesi bu Apple AirPods Max 2'yi koyduğunuz sütyene benzeyen kılıfıydı mesela. Bu kılıfın içine koymadan cihazı kapatamıyorsunuz. Kapatsanız dahi cihaz kendini tam anlamıyla kapatmıyor ve bir düşük güç moduna alıyordu ve hala pili ufak ufak yiyordu. Tam anlamıyla kapatmak istiyorsanız bunun bir yolu yoktu arkadaşlar. Bir AirPods gibi de bir şarj standına takıp sürekli şarj olmasını da sağlayamayacağınız bir kulaklık olduğu için aslında durduğu yerde Find My özelliği de aktif olduğu zaman pil yiyen bir kulaklıktı. Yani istenirse bu cihazı tam anlamıyla kapatmanın bir opsiyonu sunulmasını bekliyordu insanlar. Şu an duyurulan özellikler arasında böyle bir şey yok. Nasıl bir kılıfla geleceği de belli değil ama tasarım aynı birebir devam ettirildiği için muhtemelen gene o sütyene benzeyen kılıfı kullanacağız ne yazık ki. Ya da 3. parti çözümlere gideceğiz ki onlar da zaten cihazın enteresan tasarımı yüzünden tamamen o cihazı korumaya yönelik bir kılıf da sunamıyorlardı arkadaşlar. Yani cihazın tasarımı çok egzantrik, kendine münhasır. Çok böyle ya seversiniz ya tamamen nefret edersiniz diyeceğiniz bir tasarımı var. Cihazın kafanızdan geçen kısmı neredeyse böyle hani bir yıl içerisinde bile çok dikkat etseniz dahi
aşınarak kafanıza veya saçınıza sürterek deforme olup yırtılabilecek bir tarafı var bu filtreli yapısının. Üzerdeki yani süzgeç gibi gözüken kısmın ve bu yani bu kırıldığı veya deforme olduğu zaman garantiyle değiştiremiyorsunuz da, çünkü kullanıcı hatası veya işte bir nevi printerlardaki kartuş muamelesi görüyor ve siz para vererek bunu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Apple bunun yedek parçasını sunuyor. Burayı komple değiştiriyor ama para vermek zorundasınız. Halbuki bunu daha kaliteli, daha hani esnek olup aynı zamanda çabuk deforme olmayan veya yıpranmayan bir materyal kullanabilirdi. Fakat şu an göründüğüm kadarıyla, siz de videoları da geçerken görmüşsünüzdür. Yani aynı gözüküyor her şey. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Onun dışında kayıpsız ses formatı tarafında sadece kabloyla kayıpsız ses sunulması yine bana sorarsanız eksi bir taraf. Ben kayıpsız sesle müzik dinlemeyi çok önem veren ve buna takık bir insanım tabiri caizse. Sadece kabloyla yapılabilmesi, evet tamam, yine seçenek isterseniz var ama bence artık Bluetooth 5.3'ün araya girmesiyle ve artık neredeyse bütün rakiplerinin kablosuz olarak da bir kayıpsız ses kodeyi çözümü sunarken Apple AirPods'un hala bunu yapmaması bana açıkçası geri kaldığı yönünde bir işaret veriyor Apple'ın bu konuda veya burada bir gelişme yapmak istemiyor. Hala AAC kodeyinde ısrar etmenin bir manası yok. Gerekirse aptX gibi Snapdragon'un sunduğu kodekler veya Sony'nin açık kaynak hale getirdiği LDAC kodeyi gibi bir çözüm kullanaraktan veya ikisini de beğenmiyorsan kendi kodeyini geliştirerekten kablosuz olarak da kayıpsız müzik dinlemeyi sunan bir çözüm bize sunmalıydı açıkçası. O dolayısıyla benim burada hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Ama günün sonunda şu açıdan en azından cihazlar artık güncel hale geldi. AirPods Pro 2 aldığınızda veya Pro 3 aldığınızda, ki hani AirPods 2'yi düşünün arkadaşlar, artık hani bir nesil öncesinin kulak içi kulaklığı AirPods Max karşısında o kadar eski kalıyordu ki en azından bu ortadan kalktı ama bir zahmet bu kadar da kalksın diyorum ben zaten. Aradan 6 yıl geçmiş, geç kalkmış bir güncelleme. Yani sadece AirPods Pro 2 ve Pro 3 ile eşlenik hale getirelim, çok da üzerine bir şey katmayalım denmiş. Kayıpsız ses verme USB-C üzerinden zaten AirPods Max 1'e bile ara bir refresh ile getirilmiş bir özellik. Yani burada geri kalan tek şey aslında belki H2 çipinin getirdiği o güzel özellikleri artık AirPods Max 2'de de kullanabiliyor olmamız. Fiyat konusuna gelirsek AirPods Max 2 AirPods Max ile en azından yurt dışı fiyatı olarak birebir aynı fiyatla çıktı. Ne çıkardılar? Fiyatı ne de düşürdüler. Zaten pahalı bir kulaklıktı. Çıkarmalarını çok da beklemiyorduk bu kadar, hani çok da yenilik gelmemişken. Ama AirPods Max zaten pahalı olduğu için burada yine böyle gidin rahatlıkla paranızı harcayın diyebileceğim bir kulaklık değil. Gerçekten çok meraklısına ve böyle ekosistemim olsun, her şeyim Apple olsun diyene hitap eden çok niş bir kulaklık. AirPods Pro 2 veya Pro 3 bir nebze daha alınabilir seviyede olan kulaklıklar ama AirPods Max'ler ister 1 olsun ister 2 olsun hala çok ulaşılabilir seviyede olan kulaklıklar değil. Cihazın Türkiye satış fiyatı bu videonun çekildiği 17 Mart 2026 itibariyle 37.000 TL arkadaşlar. 26 Mart itibariyle de ön siparişi açılacak ve Nisan başında da cihazlar sevk edilmeye başlayacak arkadaşlar. Almak isteyen veya ön sipariş vermek isteyen arkadaşlara bu şekilde bilgilendireyim istedim. Peki sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? AirPods Max 2'yi ön sipariş vermeyi veya satın almayı ilerleyen zamanlarda düşünüyor musunuz? Sizce Apple bu 6 yıl içerisinde artık gerçekten alınabilir bir kulaklık haline getirdi mi? Eksik taraflarını düşündüğünüz taraflar ne? Veya evet bunu iyi ki koydular dediğiniz taraflar ne? Yorumlarda sizlerle beraber buluşalım istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.